Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda yeni başlayanlar için kolay ve çabuk ilerleyen tığ işi, örgü, bebek battaniyesi yapılışını anlatacağım. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Anlatımını yapacağım. Bebek battaniyesi örgü modelinin ön yüzden görünümü ve desenin arka yüzden görünümü. Modelin anlatımını yaparken Himalaya anti-peeling özelliğe sahip bebe yünleri kullanacağız. Tığ numarası olarak ise 3,5 milimetre ile desenin kurulumunu yapacağım. Hazırsanız haydi modelin yapılışına başlayalım. Modelin kurulumuna tek sayı kadar zincir yaparak başlayalım. 15 adet zincir yaptım. 1, 2, 3 ve 4. zincirden başlayarak sıra sonuna kadar yapmış olduğumuz tüm zincirlerin içerisine ikili trabzan yapalım. Sıra sonuna kadar yan yana ikili trabzanları yaptık. Bir zincir ve deseni çeviriyorum. İlk boşluktan başlayarak sıra sonuna kadar sık iğne yapalım. Ve son sık iğneyi burada yapmış olduğumuz zincirin tepesine yaparak sırayı tamamladık. İki sırada bir renk değişimi yapacağımız için bir sonraki renge geçiş yapalım. 2 zincir ve deseni çeviriyorum. Zinciri atlayarak ikinci trabzanın ön ve ortasından 2 kez ilmek yükseltelim. Ve şu an tığda bekleyen ilmeklerden son bir ilmek kalana kadar kapatıyorum. Son 2 ilmeği birlikte kapattım. Sonra gelen sık iğnenin tepesine sık iğne, bir trabzan atlayalım. Sonraki trabzanın ön ve ortasından tekrar 2 kez ilmek yükseltelim. Ve 4 ilmeği önce kapatalım. 2 ilmeği sonra kapatalım. Sonra gelen sık iğnenin tepesine tekrar sık iğne. Ve bu şekilde bir trabzan atlayacağız. Sonraki trabzana da aynı işlemleri uygulayarak sıra sonuna kadar devam edelim. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman son sık iğnenin tepesine
ikili trabzan yaparak sırayı tamamlayalım. Bir zincir, tekrar deseni çeviriyorum ve ilk boşluktan başlayarak sıra sonuna kadar sık iğne yapalım. Son sık iğne ise burada yapmış olduğumuz zincirin tepesine yapacağız. Renk değişimi yapacağımız için diğer rengi tığın üzerine alalım ve sık iğneyi yaparak sırayı tamamlamış olacağız. 2 zincir, tekrar deseni çeviriyorum. Her iki sırada bir desen kendisini tekrar etmekte. Ön yüzden ilerlerken kabarık bu şekilde puf desenlerini oluşturuyoruz. Arka yüzden ilerlerken ise sadece sık iğne yaparak devam ediyoruz. Gri renkteki birinci desen sırasını tekrar edeceğiz. Ve pembe renk ile yaparken bu kez yapmış olduğumuz puf deseninin ortasından 2 kez ilmek yükselterek desenleri oluşturacağız. Hemen sonraki sık iğnenin tepesine tekrar sık iğne yapıyorum. Bir sonraki desenin ön ve ortasına da aynı işlemleri tekrar ederek sıra sonuna kadar yapmaya devam edelim. Sıramın sonuna geldiğimiz zaman son sık iğnenin tepesine ikili trabzan yaparak sıramızı bu şekilde oluşturmuş olduk. Bir zincir, deseni çeviriyorum ve ilk boşluktan başlayarak sıra sonuna kadar sık iğne yapacağız. Bu şekilde battaniye istediğiniz ölçüye gelene kadar yükselterek ilerletmeye devam edebilirsiniz. Ve istediğiniz ölçüye ulaştıktan sonra şu an yapmış olduğumuz sık iğne sırasının sonuna geldiğinizde battaniyenizi tamamlayabilirsiniz arkadaşlar. Ve ben sizlere bebek battaniyesi formatında anlattım, fakat her türlü tığ işi, kırlent, yastık, halı, paspas ya da masa örtüsü, runner gibi farklı alanlarda da değerlendirebilirsiniz. Bu videoda anlatacaklarım bunlardan ibaretti. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sonraki tığ işi eğitim videosunda görüşene dek lütfen kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.